Evet. Yine geldim. Ben. Ozan Kurzbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung! Başlıyoruz. Mayday. Bayanlar ve baylar, astroloji, yapay zeka kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Data verilerini hemen kontrol edeceğiz. Bakalım Ay terazi burcundayken dengeler dönüşürken neler yapılacak? Neler görünüyor? Bugün oldukça yoğun bir gündü. Benim hayatımda oldukça yoğun bir gündü. Evet, açtık hemen Solar Fire'ı. Hop. Hemen Solar Fire'ı açtık. Ve bugün için evet, Ay terazi burcunda 13 derecede. Matematiksel olarak artı bir burçta ve farkındaysanız haritanın ortası tamamen karışık bir vaziyette. Ancak çok güzel bir toprak üçgeni bulunmakta. Bugün toprak yani değersel olaylarda bir akış var. Bu akış kullanıldığı takdirde çok güzel bir akış. Toprak parayı temsil eder. Elle tutulur bütün olayları temsil eder toprak elementi. Ve ikili ilişkilerde esnek olmamız icap eder. Çünkü Eros Başak Burcu'nda. İkili ilişkilerde değerlerinde yapmak istediğin olaylar, sürpriz gelişmeler, bu sürpriz gelişmelere istinaden sen o sürpriz gelişmelere karşı kendi sakinliğini, metanetini korudun mu ve başka tarafa esneyebildin mi? Çünkü Başak esnekliktir. Aynen. Ve Ay terazide olduğuna göre o dengeleri dönüştürebilmek için esnek davranmak zorundasın. Ve sürpriz gelişmeleri, Uranüs Güneş kavuşumu, sürpriz gelişmeleri aynı zamanda Merkür İkizler Burcu'nda manipülasyonları hepsini takip edip ayrıca Jüpiter'in ve Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki olasılıklarını tek tek kontrol edip hangisi illüzyon, hangisi değil, hangisi bana daha çok değer getiriyor diye bütün olasılıkları tek tek denemek icap ediyor. Çünkü Ay terazide dengelerin dönüşümünü sağlıyor. Ve yarın da orada. Ondan sonraki gün artık dönüşüme gidecek. Yarın da orada. 26'sı. Şimdi bakalım bu açı, şu önümüzdeki açı nasıl değişiyor? O önümüzdeki açı bir gün sonraya aldık mı tık. O üçgen gidiyor ve biz farkındaysanız Fortuna, Güneş ve Plüton'la bizi zorluyor. Uranüs sürpriz haberlerle beraber direkt söyleyeyim onu. Uranüs burada sürpriz haberlerle beraber seni yön değiştirmeye zorlayacak. Plüton üst bilince doğru. Fortuna Güneş yani mantıksal olarak seni yön değiştirmeye zorluyor. Önce üçgeni verdi. O üçgenle o değersel akışı değerlendirebildiysen o üçgenden sonra birden seni ittirmeye başlıyor şu anda. Bugün o üçgen olasılıklar esneyebildiyse yarın orasını inşa etmen için seni yönlendirecek. O matematiksel eksiği, Başak Burcu'ndaki eksiği kullanmak zorundasın. Fortuna Güneş'te. Nasıl kullanmak zorundasın? Matematiksel ve mantıksal olarak bunu yarın kullanmak zorundasın arkadaşım. Orada yapacak hiçbir şey yok. Aksi takdirde o denge şaşar ve algoritman error vermeye başlar. Sonra bırakır bir de o algoritma ile ilgilenmek zorunda kalırsın. Orada seçim tamamen senin. Çünkü bak burada şimdi benim dikkatimi çekti arada. Ayın direkt Merkür'le çok güzel bir açısı olacak yarın.
Yani yarın iletişim çok güzel bir şekilde gidecek. Sen o ittirmeyi kuracağın iletişimle çok güzel bir şekilde halletmen gerekiyor arkadaşım. Başka türlü olmaz. Ben sana astrolojik tüyoyu veririm. Sen onu ne şekilde kullanacağın tamamen sana kalmış olan bir şey. Mayday, mayday. Achtung, orada yapılacak bir şey yok. Şimdi bunu tarotsal olarak analiz edersek bakalım nedir, ne değildir. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar biliyorsunuz ki sizin ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde her şey dönecek yarın. Yani bugün de orada dönüyor, yarın da orada dönüyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Koç burçları için? Esneklik. Geçtiğimiz süre ve şu anda. Yenilikçi ve esneklik davranmak durumundasın. Yeniliğe açık olacaksın. Bunu açık olabilmek için de esnemek zorundasın. Tılsımların şövalyesi. Tılsım prensi değil, tılsım prensi daha başlangıç seviyesi. Bu olgunlaşmaya doğru giden bir seviye. Tılsımın şövalyesiyle. O tecrübeleri olgunlaşmaya doğru harcaman ve kullanman gerekiyor. Ama doğru yerdeki doğru akışı bulmak zorundasın. Bulup işe yaramayan her iletişimi bir kenara bırakıp orası olmadı mı başka yere esne. Orası olmadı mı başka yere esne. Doğru yeri bulana kadar sayın Koç. Doğru yeri bulana kadar. Yok sen doğru yeri bulmayıp yanlışla devam ediyorsan o tamamen sana kalmış olan bir şey. Aksi takdirde kader çarkını Jüpiter ve Venüs tarafından yönetilen kader çarkını alıp yönlendiremezsin. Mümkün değil. Matematiksel olarak imkansız. Sen kendi değerlerinin kaybetme olasılığını karşında göremiyorsan ve bunu kullanamıyorsan belli ki bir yerde bir sabitliğin var. Görmüyorsun bir şeyin, farkında değilsin. Ama farkında olmak zorundasın matematiksel olarak. Çünkü yani ay artıda. Terazi burcunda. Ay artıda. Ama üçgen Başak burcunda. Ekside. Bu da bunun farkında olmak zorunda olduğunu. Doğru zamanda doğru sözü söylemek zorundasın kardeşim. Siz bana değer katmıyorsunuz. Ben sizinle devam etmiyorum. Bitti. Done. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Ayıp denen bir şey var. Mesela ben bugün yaptım bunu. Ve asıl olan şey değer ve adını koyman. Siz bana değer katmıyorsunuz. Ben bunu bugün söyleyeyim. O yüzden bugünüm yoğun geçti. Siz bana değer katmıyorsunuz. O yüzden benim algoritmamın alanından çıkın. Çıkın ve ben riski devam ettirmem, aksiyonu devam ettirmem gerekiyor. Mayday, mayday sayın koçlar. Aksi takdirde ilerlemez. Bugün de yarın da ilerlemez. Bitti. Sonra sen onu söyleyemedin. Ondan sonra istediğimi alamadım. Niye alamadım? Deme. Deme lüksün yok. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Organizasyonlar. Evet. Tersten gelen organizasyonlar. Sayın boğalar. Mayday, mayday. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bakalım organizasyonlar nereye doğru gidiyor sayın boğada? O kutlamaları yapmak istiyor musun kardeşim? Bir süredir onun peşindeymişsin. Aldığın haberlerle oraya doğru gidecekmişsin. Ancak bunun için kendini kanıtlaman icap eder. Değneklerin kraliçesi. O kendini kanıtlama sürecin organizasyonlarda yani inisiyatifi alıp kendi organizasyonda inisiyatif almak da ne demek? Kendi organizasyonda başrol oynayıp doğru kararı verip doğru yere yönlendirip kafandaki bütün soru işaretleri gidene kadar o organizasyon dediğimiz olay ne? Kendi rutinindeki bütün sorumluluğu üstüne alıp soru işaretleri bitene kadar
Aldığın haber. Git, şurada soru işareti var. Delete et. Aldığın işareti git, şurada soru işareti var. Çöz. Soru işareti var. Çöz. Soru işareti var. Çöz. Aksi takdirde geri geri gidersin. Çünkü kendini artık öğrenmen lazım. Sen matematiksel olarak eksi değerlisin. Yani savunmaya yöneliksin. Savunmaya yöneliklik ne demek? Ben işte değerlerime kaçayım. Hayır. Yardırıp gideceksin kardeşim. Niye? Çünkü senin kendini kanıtlaman gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin Sayın Boğa. O soru işaretleri neler? Hemen bakalım onlara. Gölgelerin gücü adına. Doğru yere odaklanacakmışsın. Tılsımların başı söylüyor. Doğru yere odaklanacakmışsın. Belirsizliği ortadan kaldıracak cümleleri kuracakmışsın. Ve ondan sonra dönüşümün olması için sabırlı olacakmışsın. Bitti. Tertemiz. Kemiksiz çek onu aradan. Sayın Boğa. Organizasyonda kemiksiz onu aradan çektik. Successful zero. Diyor mu Python'da? Nokta. Sayın bunu yapmıyorsan artık orada yapabilecek bir şey yok. Ben savunmaya gideyim. O zaman çok gidersin savunmaya. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. 5 numaralı ev. Yaratıcılığınız ne durumda sayın ikizler? Bakacağız şimdi ya. Ayıp denen bir şey var. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın ikizler. İllüzyon muydu? O geçmişte yaşadığı şey illüzyon muydu? Değil miydi? Yoksa doğru kararı verdi mi? Aşıklar kartı var burada. Senin kendi yönettiğin kart bu. Yaratıcılık esnasında o aldığın şey illüzyon muydu? Çünkü 5 numaralı eve gelir. İllüzyon mu değil mi diye buna bakarsın. Değildiyse bunu kendi hayatında kafanda karar versin. Sen ikizlersin sen. Sırf düşünce. Orada o düşünceye onu katar. Ondan sonra bununla bunu yapabilirim dersin. Bunu yapabilirim dediğin şeyin arkasından gidersin. Ama ön yargılı hareket ettiğin takdirde bununla kesin bu olur. Önce bir git yap bakalım. O mu olacak? O yüzden kendi bilinçaltın sana bu manipülasyonu yapmadan önce şimdi illüzyon değilmiş. Aldın eline gerçekten illüzyon değilmiş. Peki ona sana bilinçaltın ne diyor? Bu kesin böyle olur. At bunu. Bir dur. Bir dur. Önce bir dene. Önce bir dene. Bakalım kupaların onlusuna istediğin yaratıma gidebiliyor musun? There is the problem. O bilinçaltı o kadar pis manipüle eder ki seni. Ruhun duymaz. Niye? En az enerjiyle en fazla verimi alıp güvende kalmak istiyor. Güncelleme, o güncelleme derdinde değil o. En az enerjiyle en fazla verimi alma ve seni koruma derdinde güya. O kupaların dördüsü neymiş orada sayın ikizler? Gölgelerin gücü adına manipülasyonlar. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmaya. Evet. Ve oraya bilinçaltının buram buram korktuğu enerjiyi verme. Hayır verme, hayır verme. Niye vermeyeyim kardeşim? İki gözüm niye vermeyeyim? Hayır daha yani bu kadar verdik yeter. Bu kim? Bilinçaltın. Daha fazla vermen gerekiyor kardeşim. Daha fazla vermen gerekiyor ki kupa ondasına gidebil. Ama benim orada soru işaretlerim var. O zaman gider onları Allah Allah. Tabii o zaman onları gidereceksin. Gidereceksin, yatırımını yapacaksın, kupalarını ondasını alacaksın. Bu kadar. Bu çok basit matematik bu ya. Sen matematiği kendi korkuların yüzünden bükmek istiyorsan o senin problemin. Sonunda faturayı sen ödersin. Yapacak bir şey yok senin ikizden. Aynen. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Yengeç burçları 4 numaralı ev gölgelerin gücü adına. Aynen. 4 numaralı ev nedir ne değildir bakacağız şimdi. 1 numaralı kart Yusuf. Ne oldu? Yusuf. Dengeler değişiyor ya. Yusuf. Aha. Bir süredir şansınız yaver gidiyormuş. Size bağlı tabii ki bu. Şans ama bununla uğraşılmaz. Dedin mi bittin. Dedin mi bittin.
Niye? Çünkü o zaman değer yargılarının dengesi sona erer 4 numaralı evde. O da olmayan kişiye bonkör, olması gereken kişiyi tepme manasına gelir. Güneş kartının gölge yanıdır bu. Onu yaptığın takdirde ne olur biliyor musun? O aniden güncellenmesi gereken yıkılan kuleyi kaçırırsın. Bu sefer başlarsın onun peşinde koşturmaya. Geçti artık kardeşim. Geçti. O gitti artık. O kayıp olmak zorunda. Zamanında o enerjiyi boşa harcamayacaktın. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey. 4 numaralı ev geri gelmez. Mümkün değil. Oradaki yıkılan kule ne manaya geliyor peki? Bakacağız şimdi. Bir dur. O bir de gelecek kartı bir düşün. Gelecek kartı dengeler değiştiği an, resmi olarak dengeler değiştiği an senin kendini aşman gerekiyormuş. O yıkılan kuleyi yapılandırmak için. Ve onun için de hep üstüne koyman gerekiyor. Hep üstüne koyman gerekiyor. Güneş kartı. Niye? Çünkü bunun tekrardan güçlenmesi lazım. Niye? Çünkü güncelleme geldi. Güncel olmayan kısımlar gitti. Sen onların peşinde koşmayacaksın. O güneş kartını zamanında elinde tutacaktın. Kendi verimin için ve bir sonraki level için. Çünkü yıkılan kule belli ki gelecek. Astrolojik haritaları açıklıyoruz. Aç bak. Geçmiş videoları izle. Hepsinde var bu. Ve şimdi kendini hunharca bir şekilde aşman gerekiyor ki o yıkılan kuleyi tıkır tıkır üstüne koya daha güncel haliyle aynısını yapıyoruz. Hayır, daha güncel. Çok daha güncel ve çok daha verimli. Eskisi gibi hantal kalmadı. Onun son kullanma tarihi geçti. Ona koysaydın da karşılığını alamazdın değer olarak. Bitti sayın yengeç. Ayıp denen bir şey var. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 3 numaralı ev. Nedir? Ne değildir? Sayın aslanlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Projesel değişikliklere adımlar attınız mı? Dünya kartı öyle diyor. Projesel değişiklikler. Adres değişikliğine kadar giden konular. Ve şimdi bilinçaltın isyan bayrağını çekecek. Hayır, ben burayı bilmiyorum, ben buraya alışık değilim. O zaman alışacaksın kardeşim. Allah Allah. 3 numaralı ev. 3 numaralı evin bir adım gerisi neresi? 12 numaralı ev. Bilinçaltı. Orada sıyırmak gibi bir lüksün yok kardeşim. Sıyırırsan da sonuçlarını sen yaşayacaksın. Başka hiç kimse yaşamayacak. Eğer bunu göze alıyorsan, o sonuçları yaşamamak için senin bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor kardeşim. Niye? Çünkü o dünyanın senin bilinçaltına oturması gerekiyor. Orayı taraması gerekiyor. Risk var mı yok mu? İlk başta bilinçaltının ilk yapacağı hareket budur. Risk taraması. Niye? Bir yerde bir enerji kaçağı olma potansiyeli var mı? Önce onu inceler. Ondan sonra yoksa tamam burası risk yok. Burayla bütünleşebilirim der bilinçaltı. Ve o zamana kadar da senin sıyırmanı sağlar. Sen o esnada havlu atarsan ben eski kayıtlı olan yerime dönmek istiyorum dedin, bitti. Kaybettin demektir. Ve o olasılıklarla kupaların 8'si ne diyormuş bu oğlum? Diyor ki kayıplarının az önce dediğim şey daha. Geriye gidersin kayıplara. Kayıplara gidersen o düzenin gider. Senin şu anda kendini aşman lazım. Arkadaşım, adam hasta etme. 3 numaralı evden 4 numaralı eve geçiş yapacaksın daha sayın aslan. Olmaz. Sonra o dengeler iyice kaçar. Sana sonra şöyle komple bir fatura gelir. O faturayı ne yapacaksın ondan sonra? Başkasına mı vereceksin? Öyle bir şansın yok. O faturayı ya biz gelir vergisel bir fatura olur ya da bedelini ödemen gereken
Hiç girisi olmayan çıktısı olacak bir fatura olur. Orada seçim sana kalmış olan Sayın Aslan. Başka türlü olmaz. Ben bunu burada net bir şekilde matematiksel olarak söyleyeyim. Bitti. Şimdi bunun daha... Gelelim şimdilik Başak burçlarına. 2 numaralı ev. Değerler evi. Bakalım orada ne oluyormuş Sayın Başak. Akıllı ol, bir dur. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Başak. Sayın Başak, geçmiş istikrarsızlıklar ne oldu? Seni kandırmaya çalışan, kısa yoldan seni böyle hop elde etmeye çalışan veya değerlerinden bir şeyler kırpmaya çalışan o kısım. O dağınıklık gitti mi? Gitmiş olması gerekiyordu. Şimdi Final Destination. O korkuları, bilinçaltının o korkularını aşabildiysen ne mutlu sana. Bak ya senin bilinçaltı korkuların ya da başkalarının sana dayatmaları. İkisi aynı anda. Şimdi o denge gidiyor. Şimdi o denge gidiyor ve sen dümene geçmeye başlıyorsun. O dümene geçmeye başladığın an ver coşkuyu Sayın Başak. Çünkü değerler senin değerlerin, başkasının değerleri değil. Bakalım neymiş ne değilmiş. Hemen bakacağız. Hemen bakacağız. Yapacak bir şey yok. Bakacağız kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Heyecan doruğa çıkacak. Kafaların ası oğlum. Olmuyor. Aynen. O zaman önünü öngörebileceksin işte. O zaman aynen gölgelerin gücü adına o zaman önünü öngörebileceksin. Önünü öngörebildiğin gibi yardıracaksın abi. Bu kartlar ondan sonra sırayla zaten çıkmak zorunda. Eğer bunlar geçmişte kaldıysa, başarabildiysen Sayın Başak, o dümene geçebildiysen, o zaman ondan sonraki süreç bunlar olmak zorunda. Matematiksel olarak sırayı görüyorsun. Matematiksel olarak olmak zorunda. Bitti. Done. O değerler oraya gelmek zorunda. Nokta. Eğer algoritma matematiksel ve mantıksal ilerlediyse yani sen matematiksel direkt çizgiyi net bir şekilde çizdiysen herkese çat kendine dahil, kendi bilinçaltına dahil, kendi bilinçaltının senin kafalamasına müsaade etmediysen ona o çizgiyi çektiysen bitti. Artık o süreç sona eriyor. Nokta. Gelelim şimdi Sayın Terazi burçlarına. 1 numaralı ev, olasılıklar evi, dünyayı karşıladığın ev. Bakalım ne olacak Sayın Terazi orada. Evet, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki, o belirsizlik dolu süreçte kurman gereken cümleleri kurdun mu? Hala önce sen dediysen zaten bitti olay. Ne oldu? Bitti, yıkıldı, komple gitti. Ne oldu? Halimeler şey, Allah değerlerin arkasından el sallar. önce sen. Peki sen. Sen orada otorite olamadıysan o işimiz var. Abi matematik bu. Farkındaysan çıkması gereken kartlar çıkması gereken yere gidiyor. O otorite olabildin mi orada? O cümleleri kurabildin mi? Bu kararlar benim algoritmam. This is my life. This is my Jesus life. Done diye vurabildin mi? Vurabildiysen herkesin soru işaretlerinin gidermesine, yani herkes gittiyse soru işaretleri de gitti zaten. Done, bitti, tertemiz. Herkes senin dediğini, senin hayatın için dediğini yaptıysa o soru işaretleri gitti zaten. Şu anda böyle havada uçuşuyor hepsi. Nereye doğru gidiyormuş peki? Neyin peşindeymiş peki? Onu bir şey yapacağım, bakacağız şimdi. Şimdi oraya bakıyoruz. Hangisi illüzyondu, hangisi değildi? İşte o soru işaretleri orada. Aşırı rahata bağlamamışsındır umuyoruz. Gölgelerin gücü adına. Çünkü şu anda Mars senin ters evinde, boğada. Aynen. O soru işaretlerini giderebildiysen sen
O yönü sana bırakıyorum dediysen bitti zaten olay. Bitti. Hiç dönelim geriye, sıkıntı yok. Çünkü Ermiş kartı diyor ki o yönü sen tayin edebildiysen. Nokta. Çünkü o senin olasılıklar evin. Aldın, karşıladın dünyadaki alacağın her şeyi. Bir yön tayin etmen gerekiyor baba. Yok, yapacak bir şey yok. Sen o yönü başkasına bıraktıysan zaten niye başladın? Soru o. Niye başladın? Olmaz. Bunu yapmak zorundasın şu anda. Nokta. Gelelim şimdi. Akrep kardeşim, akrep burçlarına 12 numaralı ev. Gizli kapaklı olaylar, unutulmamış olanlar ve kapanmamış konular. Mayday, mayday. Aynen. Bakacağız şimdi sayın akrep. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki kapanmış olmalıydı. Bak, kapanması gereken şeylerdir. Ay, kapanış kartı. Kapanış kartı. Hallettiniz mi? Delikanlı gibi söyleyin. Hallettiniz mi? Hallettiyseniz modül kapanma aşamasına gidiyor da ondan söylüyorum. Abi yani başka matematiksel bir olasılık yok. Kapanmış olması. Bu varsa bu olmak zorunda. Bu varsa bu olmak zorunda. Yapacak bir şey yok. 12 numaralı evi bize bağlayacaksın. Ve onun için de olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Net matematik, farkında mısın? Olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Hala bununla uğraşıyorsan işimiz var kardeşim. Aynen, hala uğraşıyorsan işimiz var. Senle mi uğraşıyoruz? Tam akrep sahabeden buyur buradan yak. Yeraltı dünyanın kralı yeryüzünde hüküm sürdüremiyor. O işimiz var ya. Sayın Koç, ne oldu? Top sende. Elinden geleni ardına koyma, yapacak bir şey yok. O olasılıklar neler bakalım hemen. Haberler gelmiş. Harekete geçti mi seninki? Geldi biliyoruz oğlum. Bak burada. Haberler geldi. Harekete geçti mi seninki? Küllerinden doğmak için her şeyi resmiyete dökebildi mi? Mahkeme kartı. Resmiyete dökebildiyse tamam, sıkıntı yok. O zaman Akrep Şovu izleyin. O zaman delikanlı gibi Akrep Şovu izle. Bak bakalım etrafına nasıl toplanıyorlar ondan sonra. Ama onu yapana kadar o geçmişe yardımının geçmişini kapatıp modülle helalleşip öbür tarafa geçip it's the show time diyebildiysen sayın Akrep. Ancak ve ancak o zaman. Başka zaman olmaz hiç. Kendine gaz verme. Oldu. Ne oldu, göster bakayım. Kanıtla. Benim ayburçum kova. Direkt kanıtla. Yapacak bir şey yok. Kanıtla. Gelelim şimdi yay burçlarına. 11 dış bağlantılar bakalım. Yay burcu bakalım nasıl sıvadı. Çok merak ediyorum. Yani ilk aşamaya geçti mi? O komple gitti o ilk aşama. Şimdi sıvamaya geçiyor. Yapacak bir şey yok oğlum. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı. Bakalım sıvıyor mu? Mahkeme kartı lan. Resmileştirebildin mi sayın ya? Delikanlı ol. Net. Resmileştirebildin mi? O sancılı süreçten çıkabildin mi? Doğabildin mi? Doğduktan sonra komple kapattın mı? Wake up yaptın. I am the tiger diye. Wake up yaptın, öbür tarafı çat diye kapatmak. I am wake up, close. Bitti. Şu anda o cesareti gösterebilmen lazım. O cesareti gösterebilmek için de bütün hünerlerini döktürmen lazım sayın. Yani. Başka türlü olasılık yok. Done. 11 numaralı ev çünkü tersten gelecek. Dışarıdan içerisine, içeriden dışarısına değil. Peki o mevcut olay ne? Bond. James Bond. Aynen.
Ne oldu? Knockout. Game over. Done. Ne oldu? Yine oluşumlar peşinde koşturman gerekiyor. Gün dibine kadar güncellenmen gerekiyor. O dibine kadar güncellemek için de asla yapmayacağını düşündüğün, bu tamamen mantıksız. Denedin mi? Mantıksız oğlum. Oğlum gidip baktın mı? Ayıp denen bir şey var. Git uğraş, o haberler gelsin, ondan sonra her şey değişecek zaten. Çat. Hadi. Bunu ya, bunu sen oraya, sen şu kılıçların onlusuna, yani kendi bilinçaltına yenildiysen zaten olay tamamen kapanmıştır. Ne oldu? Şalteri indirin abi. Yapacak bir şey yok. Yayın şalterini indir. İndir. O şalteri indir. No mercy. O şalteri indir. Yapacak bir şey yok. Yapamadıysa indir. Çünkü ben indirmesem Satürn indirecek. O indirmezse Plüton indirecek. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına, kariyere ve oradaki dengeleri ne yaptınız sayın Oğlaklar? Hallettiniz mi o işi siz? Hallettiniz mi? Yani halletme, ben göreceğim şimdi, sıkıntı yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın Oğlaklar. Aha! O şansları iyi değerlendirebildiniz mi? Net! O şansları iyi değerlendirebildiniz mi? İstikrarlı olabildiniz mi? Umuyorum o şansları bırakıp da boşlukların peşinde koşmamışsınızdır. Çünkü 1 numaralı Oğlak prensibi. Ne oldu? Önce boşluk alanlara bak. O boşluk alanlara listik analizi yap. Orada boşluklara, o boşluklardan sız. Peki asıl yer? Asıl yer ne olacak? Tırsıyorum. Bilinçaltın değil mi? Belliydi. Belliydi. Eğer o bir kariyerinde önce açıklara bakar. Ondan sonra o açıklardan sızabilirse sızar. Ondan sonra oradan sızmaya çalışırken komple batar. Komple batar, sonra ne oldu der. Yok ya. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı. Bir de güya kimseye çaktırmıyor ha. Bir de güya kimseye çaktırmıyor, ben umursamıyorum. Umursamıyorum. Peki de tamam umursamıyorum. Tamam umursamıyor. Niye? Çünkü kararları almaya maçan yemiyor. O cesareti gösteremiyorsun. Ben açıklardan sızayım diyorsun. Çünkü risk almaktan korkuyor seninki. Tadımız kaçmasın. O tadın öyle bir kaçar ki küçük dilini yutarsın. Oğlum o kararları alacaksın. Başka olasılık yok. Bak, bu bir gerçek. Üzgünüm. Yani bununla yüzleşmek istemiyorsun ama söylemek zorundayım. O kararları almak zorundasın. O boşluklardan sızamazsın abi. Ve hiç kimsenin sızmasına müsaade edemezsin. Dan diye oturtacaksın abi. Knockout. Bitti. Son. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına. 9 numaralıyım. Allah'ım bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Bakacağız şimdi ne olacak sayın Kova'ya. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 333. 333 ne diyormuş 333? 333 diyor ki bir süre önce dünya değiştirdiler. Evet. Bir süre önce dünya değiştirdiler ve şimdi aşılacak tek bir engel kaldı. Hangi engel? Yusuf. Bilinçaltı. Aynen. Yusuf. Kılıçların da hızlısı oğlum burada. Boru değil yani. Yusuf. Olur mu? Yapabilir miyim? Çünkü kova da sabit. Bilinçaltı aynen böyle. Bir de bunu yaparken hayır onu istemiyorum. Onu da istemiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum. Ben şu anda vallahi şerefsizim. Ne istediğini bilmiyorum. Bildiğin gibi değil ya. Ben bu yeni alanı istemiyorum. Ne oldu? Niye? Ben bilinçaltı. Şu anda konuşan ben. Bilinçaltı. Bilinç üstüne geçelim. Yiyemiyor. Çünkü onların da birinci yaratıcı gezegenlerde Satürn ya. Yemiyor oraya geçtim. Yok bende o cesaret yok. Bakalım. Olay nereye doğru gidiyormuş? Nereye evrilecek o konu? Abi muazzam bir yere evriliyor ya. Bak kader şarkı.
Jüpiter Venüs ortak yapım muazzam bir yere daha muazzam bir yere evrilemez herhalde tılsımların dokuzlusu çıkıyorsa, değil mi? En kalitelisinden konfor alanı. Hem de tertemiz. Kaçtığına değecek bir alan. Hangi kaçtığına? Buradan. O deniz kıyısı yolculuğundan sonra yeni dünyaya giriş yaptın ya hani. O korkuları yen, gerisini merak etme sen. Hadi canım benim. Hadi benim de ayvırcık gibi. Hadi canım benim. Hani hiç öyle diye matematiğin peşinden gideceksin oğlum. Matematiğin peşinden gideceksin. O mantık işleyecek. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey elin tersiyle itmeyeceksin. O işte ben burayı beğenmiyorum. Bilinçaltının manipülasyonu aslında var olan gerçeklik yemiyor. Beğenmiyor değilsin. Yemiyor. Sadece bilinçaltı sana diyor ki burası olmaz, bunlar pis. Allah Allah. Senin ruhuna doyuran alan ve sana tılsımların 900 fırsatını veren alan nasıl pis olur? Acaba sen pis olabilir misin de beni kandırmaya çalışıyor olabilir misin? Buna idrak edebilirsen bitmiştir olay. Çünkü 9 numaralı ev bütün yaşam alanı demek. Nokta. Gelelim balık burçlarına. 8 numaralı ev. That's the concurrence, my enemies. İşte bildiğin gibi. Onların üstünden kendini inşa edecek. Vallahi ama bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Değil ki sayın balıklara. O otoriterlerle ne yaptınız? Delikanlı gibi söylüyor. O otoritelerin altından gelip üstünden çıktınız. Çünkü sizin potansiyeli var. Ben biliyorum. Sizde o potansiyeller ve o otoriterlerin altından girip üstünden çıkıp o yeni maceraya atılacaktınız. Yapacak bir şey yok oğlum, mecbur. Çünkü burada değneklerin ası var oğlum. Boru mu? O atış sizden çıkacak kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Yapamadıysan o başkalarının kaynakları denen şey o otoriteler. O otoritelerin altından girip üstünden çıkıp onların finansal kaynaklarını yönetip onlara o güveni sağladıysan o alacağın güvenden sonra 9 numaralı eve geçip o atışı yapmak zorundasın kariyer evine arkadaşım. Kariyer evine. Onu yapmak zorundasın. You have to. Tertemiz. Onu yapmak zorundasın. O küllerinden doğmak zorundasın. O resmiyet dökülmek zorunda. Matematiksel ve mantıksal olarak. İstediğin kadar gergin ol. O bizi bağlamıyor abi. O bizi bağlamıyor. Etrafındakiler yüzünden diyorsan dünyanın en büyük yalanı. Bıraksaydın kardeşim onları. Sana onları taşı diyen oldu mu? Yani onlar senin algoritmanda değil. Onların hepsinin kendi algoritması var. Kıyamadım. Külliyen yalan. O yüzden sayın balık sırf kendi özeline gideceksin. Kendi otoritelerini ikna edip kendi hedeflerine gideceksin. Başkası seni ilgilendirmez. 8 numaralı evde hallettin mi? Evet. Oradan seni bırak onları orada. Oradan 9'a geçmek zorundasın. Yani istemesen de geçeceksin zaten. Net. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdiki herkese arrivederci. Eyvallah.